Burada kaybolup 25 yıl sonra bulunan avcılar var. Burası benim en çekindiğim yer. Öyle bir yarık var ki aşağıda. Dikkat etmekte fayda var. Tehlikeli. Arkadaşlar var ya, öyle bir içine çekiyor ki dikkat etmek lazım. Burası hatayı kabul edebilecek bir yer değil. Öyle kokuyor ki. Mor ardıç. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Herkese yeni bir bölümden selamlar. Bugün Giden Gelmez dağlarındayız. Ve böyle her dağın anıldığı bir insan vardır. Böyle o dağıyla haşır neşir olmuştur. Burada da şimdi öyle bir abimiz var. Hüseyin abi. Selamlar. Selamlar. Hüseyin abi Giden Gelmez dağlarıyla anılıyor. Bu bölgeyi avucunun içi gibi biliyor. Bu bölgede doğdun, bu bölgede yaşadın. Evet. Abi bugün sana çok soru soracağız. Böyle ekip beraberiz. Aynı yolculuğumuz zaten ekiple beraber başladı. Yaban hayatı fotoğrafçısı, fizyoterapistimiz, diğer fizyoterapistimiz, emekli bankacımız. Herkes her sektörden var. Abi şimdi ilk mağaraya gideceğiz dedin. Evet, ilk sakal tutan mağarasına gideceğiz. Yoldayken sordum ama tabii ki kayıtta değildik. O yüzden şimdi tekrardan sana sormak istiyorum. Tam olarak neredeyiz ve neden? Konya Antalya il sınırındayız şu anda. Hı hı. Sakal tutan denilmesinin sebebi Melas kervan yolunda bulunan bir bölgede eskiden eşkıya yol kesermiş. Yol kestiğinde harac istermiş. Haracı vermeyenin sakalından tutar, o mağaraya atarlarmış. Adı oradan geliyor. Bizim de ilk defa gittiğimiz bir coğrafya. O yüzden bir bilene sorduk. Hüseyin abi de dedi ki siz gelin kardeşim. Kendisi hem YouTube'a hem Instagram'a içerik üretiyor. Yani diyorum ya, buraları karış karış gezmiş. O yüzden yine biz dış ses olarak ben sorularımı yönelteceğim. Abi peki seni YouTube'dan bulmak isteyenler, Instagram'dan bulmak isteyenler nasıl bulabilirler? Benim hepsinde ismim aynı. 360 macera olarak geçiyor. 360 macera. Bir de Hüseyin abi bu otlardan bahsettin. Geven dikeni bildiğiniz gibi bunun da kökünden hayvanlara veriyorlar değil mi? Kökünü çıkartıyor. Veriyorlar kökünü. Bir de Hüseyin abi dedi ki buraya Amerikalılar geldi. Evet, yabancılar gelmiş. Zamanında tabanda su bulunuyormuş. Su göletleri, gölleri. Oradan ilerlemişler. Bot indiriyorlar. Evet, bot indirerek tırmanış ipleriyle iniyorlar. Sen teşebbüste bulundun mu abi? Ben de daha önce indim. 80 metrelik bölümüne indim. Hı hı. Sonra yol ikiye ayrılıyordu içeride. İki koridoru da gezdim. Bizim zamanımızda bundan işte 3 yıl önceydi. Su Hı hı. yoktu o zaman tabii. Ha, susuzdu. Evet. 4-5 gün boyunca burada mı olacağız? 3-4 gün boyunca buralarda. 3-4 gün burada. Hüseyin abimi de sosyal medyadan tanıdık. Evet. Kendisi de çok değerli bir insan. Şimdi tanışma fırsatımız oldu. Evet. Ama sanki tanışmış gibiyiz yine. Daha önce. Giden gelmezi ilk araştırmaya başladığımda en çok içeriği Hüseyin abi de gördüm. Hacı Yavşan otu. Abi bilmiyoruz bir Midenin ilacı, üşütmenin ilacı. Hangisi, şu mu? hacı. Bunların bağırsaklarında falan gaz olduğunda, Barış abi. şişkinlik olduğunda Peki nasıl yapılıyor? bunu içirler. Hüseyin İşte abi. bundan ortalama şöyle şu şekilde 3-4 tanesini Çiçeklerinden sıcak mi? suyun içine atıp 5-10 dakika demledikten sonra içebiliyorsun. Hatta şöyle tadına da bakabilirsin. Hafif acıdır. Acı yavşan. Ayva dene derler. Şimdi ne demek Ayva istediğimi dene. anlıyorsunuz. Bunun çayını içerler. Demleyip çayını içiyorlar. Barış abi Nane limon yaparlar ya, onunla birlikte, limonla birlikte güzel olur. Güzel olur. Bir de tatlı bir bal. Bal, evet, güzel bir balla gerçekten Evet. lezzetli olabilir. Burada bayağı da var abi. Aynen öyle. Ya çok güzel şeyler öğrenmiyoruz mu abi? Ayaküstü ya. Isırgan otları var. Dikkat edin. Ayağınızı dalamasın. Neyse. Biz buraya yağmurlu havada geliyoruz. Şurada etimizi yiyoruz. Taşın üzerinde pişiriyoruz. Burada da manzara izliyoruz yağmurda. Şu bölge fena sinek. Sinek var aynen. Onun ışıklarına yakın. Bu delikten sakal tutana gidiyor. Geçiş kısa bura. He. Öbür türlü yukarıdan dolanıyorsun burada. Anladım. Sakal tutan mağarasına doğru gidiyoruz. Zamanında buradaki eşkıyalar haraç vermeyenlerin sakalını tutup az sonra göreceğimiz mağaraya atıyorlarmış. Şimdi biz de Hüseyin abiyle beraber, Dereden bol miktarda su nanesi akmış. İçeri nane kokuyor. evet, nane kokuyor. Çok spesifik yerler. Yeri- Giden gelmez Gelenler dağlarındayız. Çok güzel görünür. Yasaklı bir bitki. Ayı gülü, şakayık diye geçer. Antalya'nın
markalı çiçeğidir bu şakayık. Şakayık. Ayı gülü. Saklı derken Bu tohum kesesi. Yani koparmanın cezası var. Endemik tür. Endemik tür ama. Şuradan güvenli bir şekilde inebiliriz. Öbür taraf biraz kaygan, riskli. Tamam abi. Asıl alan. Abi bir de yankı da yapıyor değil mi? Evet. Biz modumuzu yakaladık. Wow. Hemen bir soğuk hava dalgası. Şu anda burada buz gibi bir esinti hissedeceksiniz. Evet. Şu aradan itibaren. Arkadaşlar var ya öyle bir içine çekiyor ki dikkat etmek lazım. Söyleyin, bak, orada şey göreceksin. Dağcıların kanca taktığı, ekspres taktığı bir tane demir göreceksin, vida. Biz yukarıdan indik. Yukarıda kurduk. Şu kayanın oradan kurduğu istasyona böyle indik. Ha. Yani belki de şuradan inseydik daha kısaydı. 50 metre inersin buradan. Uf. Aşağısını göremiyorum. Öyle bir ürkütücü bir yapısı var abi. Çok riskli, çok riskli. Arkadaşlar şöyle tatlı bir iniş gerçekleştirdim. Tabii ki çok tehlikeli. Aşağı doğru gidiyor. Şöyle gösterebildiğim kadar size göstermek istiyorum. Bugün bu coğrafyada kamp yapacağız. O mağarayı yukarıdan görmeye gidiyoruz. Hüseyin abi keçi gibi maşallah. Yapışkan andız otu bir kokla. Kanserde kullanırlar. Kanser hastalarına. Nasıl kullanıldığını biraz araştırmak lazım. Öyle bir alandayız ki baktığınız zaman yani burada ayağınızın takılması konuyu çok farklı yerlere götürür. Daha bugün ilk günden bize buranın o ihtişamını ve tehlikesini sezdirdi. Çok bakir böyle hiç kimse de yok bizden başka. Yani çok da bilinmemesini bir yandan iyi. Gerçekten bugün de burayı görünce ülkemizde ne güzellikler var dedirtti. Yani kayalar sivri ve dikkat etmek gerekiyor. Normalde biz bugün kısa şortla geldik ama yarından itibaren pantolonlara geçeceğiz. En güzel açı burası. Yani ben her tarafına gezdim. Şu anda en güzel açı burası. Bakalım. Oh. Buradan da inen olmuş ha. Ha, Arkadan desteklemen gerekiyor. Bizim indiğimiz yer şu karşısı bak. gerçekten Of, müthiş. gel. Dikkat et. Kanka yat üstüne şöyle. Doğal. Değil mi? Limon keki. Bakın yağlı ardıç. Bunun hiç şakası olmaz mesela. Bu ardıcın var ya hiç şakası olmaz böyle kırarken. Elini her an kanatabilir. Öyle Batıyor sert bir ağaç. Yıldırımlar genelde bu ardıç ağacına düşer. Sebebi de içinde civa barındırması derler. Ha. Normalde ardıç, bu ardıçlar hayatta su tutmaz, su olmaz bunda kolay kolay. Bunun ölüsü bile 1000 yıl yaşar yani. Öyle kokuyor ki. Mor ardıç. Nereye gitti? Gördüm abi. Bakalım kırıldı mı? Yok çalışıyor. Hatta hala kayıtta. Arkadaşlar dedik ya bu dağların şakası olmaz diye. Bir anda elimden düştü. Normal tutacağı vardı. O da kırılmıştı. Oraya yata gideceksin ya. Hiç kimseye sesini çıkarmadan uslu uslu. Buradan daha güzel değil mi? Bak hem kendin güvenli hissediyorsun orada. Bol boy elde etmek için kullanırlar. Şu renk. Rengi de gayet güzelmiş abi. Ama kökünden alırlar genelde. Karamık Aynı çalısı. zamanda bu karamık yenir. Pilava falan atarlar köy yerlerinde. Kırsalda bilirler insanlar. Aynı zamanda şunlar tohuma durur. Kan yapıcı özelliği olan sıvı vardır bunun. Karamık tohumları yenir. Kokla bir. Kaya keki. Oo. Çok keskindir. Yağlanmadı daha. Çok güzel bak. Dağ keçileri şu tam karşıdaki yamaçta görünmeye başlandı. Şimdi arkadaşlarla beraber takip ediyoruz. Hüseyin daha önce burada çok defa dağ keçisi gördüm, fotoğrafladım. Aynı zamanda giden gelmez av koruma sahası. Burası müthiş bir manzara şu anda. Dağlar silsile. Tam olarak yaban hayatının içerisinde drone ile beraber geziyoruz. Çok özel görüntüler. Şu kayaların yapısına ve sertliğine bakın. Ve nasıl koşturuyorlar. Kamp alanımızı yavaş yavaş kurduk. Hepimiz farklı yerlerde kalacağız. Ama sizi güzel bir melodiyle uğurlamak istiyorum. Bugün uğurlayacağım. Yarın yolculuğumuz devam edecek. Çok erken saatte kalkacağız.
Özkan abinin çaldığı Kızılderili flütünü dinliyorsunuz. Güneş yavaş yavaş gelmeye başladı. Çadırlarımızı topladık. Şimdi araçlarla bir yere kadar gideceğiz. Sularımızı alacağız. Sonra yürüyüşe başlayacağız. Tahminim 10-15 kilometre arasında bir yürüyüş olacak. Dün çok güzel bir giriş oldu. Muhtemelen bugün de o güzel girişin devamı gelecek. Giden gelmez yolculuğumuz başladı. Evet. Ayı buraya kadar inmiş. Bakın ayı dışkısı. O asıl merak ettiğim yer neresi biliyor musunuz? Gerçekten gidilip gelinemeyen yerler. Şimdi Hüseyin abi o tarafları gösterecek. Arkadaşlar bu elimde gördüğünüz altın otu olup mide ile ilgili tüm rahatsızlıklar için kullanılır. Yani mide, gastrit, ülser, ekşime. Aynı zamanda bunu Anadolu'da şöyle iple bağlarlar. Ters asarlar tavana. Köy evlerinde falan görürsünüz. Yılanı kovduğu düşünülür. Bunun olduğu yerde kokusundan olsa gerek yılan gelmezmiş. Hiç dökülmez. Bu değerli bilgiler için teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Hüseyin abinin bilgilerine yetişmek için öne doğru geldim. Hüseyin abi. Evet, bak böyle kesiyorsun geven dikeninin kökünü. Kolay kesildi sanki abi. Çok kolay kesiliyor. Kesilmişini elime alıyorum. Böyle soyuyorum abi. Bu şekilde açlar misvak gibi. Yavaş yavaş. Özünü emcikleme İçinde. suretiyle. Böyle. İçinde. Geliyor mu bir şey? Yani söğüt gibi bir tat değil mi abi? Evet. İşte bu. Bak. Sonra böyle oluyor bak. Başlatıcı olur bundan. O kadar çok lifli ki. Düşünsene bunun vücuduna girdiğini. Kopmuyor. Liflerine sağlamlık veriyor bak. Şifa şifa. Su var ya. Geven çalısı. Normalde geven çalısını çobanlar tutuşturucu olarak kullanır. Mesela bu yaşken falan tutuşabiliyor. İçerdiği asitik Bak hemen malzemeden dolayı Bak. çok hızlı tutuşturucu özelliği vardır. aldım. Ateş başlatmak için birebir. Evet. Bak çok hızlı bir şekilde yanar. Evet, önümüzde böyle bir tırmanış var. Samet abi şimdi tırmanışa geçiyor. Evet. Dikkat etmekte fayda var. Güzel koktular. Çakşır otu. Ha, çakşır otu. Bunun kökünü kuvvet macunu içerisinde kullanırlar. Ham maddesidir. Ginsengillerden koklayın. Kokusu çok ne kadar ağır bir kokusu var. Gücünü hissedersiniz. Bunlar aynı zamanda şöyle kurutulur, çay içilir. Samet abi sana hediye ediyorum bir tane abi. Kullan abi sen. Yavaş yavaş kayalar kendini göstermeye başladı. Ama daha o sivri yerlere, tehlikeli yerlere gelmedik. Az sonra oraya doğru geçeceğiz. Farklı kayaç yapıları var. Genelde böyle yerlerden geçiyoruz. Şimdi bir mağara var. Mağaraya taş atıyoruz ki ayı falan olmasın içeride. Oluyorsa da artık çıksın, müsaade etsin, biz girelim. Ondan sonra girer yine. Efendim? Abi peki mağaramızın adı ne? Mağaranın herhangi bir adı yok. İsterseniz bir ad koyabiliriz. Koymak istesen bu mağaraya hangi adı koy? Gelmez'de fazla bir mağara yok. Bunun gibi tek bir tane var. 150-200 metre uzunluğunda sarkıt tikitler olan bir mağara. Hı hı. Giden gelmez Yatay mağarası konulabilir adı. Veyahut da Hüseyin mağarası koyalım mı abi? Bostancı mağarası koyalım. Bostancı mağarası soyad değil mi? Melih mağarası koyalım. Olur abi. Melih mağarası olmaz abi. Melih diye mağara mı olur? Aynen. Gri kurdun yine. Gri Burada kurdun. ayı giriyor bazen. Ayılar girip su içiyor. Bir havuz var burada. Belki de ayı mağarası koyabiliriz veya Evet. soğuk su mağarası koyabiliriz. Olur. Olur. Güzel olur abi. Evet, bu bölgede ayı yaşıyor. Şimdi yavaş yavaş 150-200 metre kadar içeri gireceğiz. Ayı sıkışınca yine kapak atabiliyor yani. Kafalara dikkat. Kafalara dikkat şuradan. Aa burada.
Ayı olduğunu emin misin? Arkadaşlar taşlar kayıyor. Demin tecrübe edildi. Bak ne güzel sarkıt oluşuyor. Bak şunları çeksene. Çekiyorum abi. Asıl macera şimdi başlıyor. Dar delikten geçeceğiz arkadaşlar. Şu anda sarkıt dikitler var. Arada bir damla iner. Burası benim en çekindiğim yer. Çünkü ayıyla bir karşılaşmada herhalde. Şu anda havuzun olduğu yere yakınız. Haydi arkadaşlar. Hemen çıkar çıkmaz sağ tarafa doğru gelin. Sağ tarafa doğru gidin. Evet, hayvan bölgelere geliyoruz. Bunların üzerine görüyor musun? Ayı geçmiş değil mi? Abi hepsinde yok bak. Mesela bak şunları görüyor musun? Hiçbirinde yok. Evet. Sadece şuradan geçişin olduğu yerlerde izler var bak. Evet, kaygan yere geldik. Tamamen dikkatli olalım artık. Şimdi buradan da tırnak izleri var. Bakın kemik var. Değişik, Ama bak değişik. gerçekten öyle değil mi? Bak şimdi bak. Kömürün ne işi var burada? Yorum yap hadi. Kömür. Ateş. Dalın ne işi var? Yapraklar niye böyle? Abi ben sana bir şey diyeyim. Bence buradan su akımı gelmiş. He? Getirmiş. Burada bir girdap oluşturmuş. Ama bana da öyle geldi de bu bence bir hayvanın yaptığı bir şey ya. İç tarafında herhangi bir yaşam belirtisi var mı? Belki de burası böyle Komando. aka var ya tıkanmış. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ayı burada çok fazla öyle öbeklenip yatmamış. Nerede? Ve nereye geldik? Böyle bir köprü. Daha ne değişik oluşumlar göreceğiz diyoruz. Her seferinde bir başkasını görüyoruz. Bunun tabii ki akıllarda tek soru, üstüne nasıl çıkabiliriz? Bu mağara hayvancılık için kullanılmış. Burası hep tezek, toprak gibi olmuş artık. Ya bu toprak var ya. Yemin ediyorum efsane ya. Böyle çiçek toprağı falan halt etmiş. Şuna bakar mısın? Ben kesin alırdım vallahi. Restoranımızın adı Engerek Restoran. Hüseyin abi burada daha önce engerek çekmiş. Biz de onun engerek çektiği yerde şimdi burada keyif yapacağız. En son köze atalım. Evet, ateşimizi yaktık. Taşta sucuk yapacağız. Yakıyor ya. Hüseyin abi acı hissetmiyor maşallah. Bak ısırgan otuyla şimdi orayı güzelce temizliyor. İnsan başka ne ister be? Dağın ucunda bir mağaradayız. Dostlarla beraber bir yandan ateşimizi yakmışız. Arkadan türküler dinliyoruz. Sevdiğimiz abilerimiz var yanımızda. Sucuk yapıyoruz taşta. İnsan başka ne ister ki? Herkes kendi dünyasında. Derinlikler kendini hissettirmeye başladı. Aşağısı çok fena. Buraya neden giden gelmez dağları demişler. 1940'lı yıllarda burada bir avcı kayboluyor, gidiyor, bir daha da gelemiyor. O yüzden de buranın adına giden gelmez dağları denmiş. Burada kaybolup 25 yıl sonra bulunan avcılar var. Bazen kar kaplıyormuş bu boşlukların üzerini, bazense kuru yapraklar, dallar kaplıyor. Onlar da üzerine basıp bu çukurlara düşüyorlar ve bir daha da gelemiyorlar. Çok etkileyici bir yer. Ben konuşurken drone görüntülerini de size vereyim. Dikkat edilmesi gereken bir yer. Fiziksel olarak yeterlilik isteyen bir yer. Tedbir alınması gereken bir yer. Ama müthiş bir coğrafya. İyi ki gelmişiz dedik. Yolculuğumuz devam edecek. Bu bir kısmı, daha derin yerler var. Hüseyin abi söylemişti. Bazı yerlere taşı atıyorlar böyle. 15-20 saniye boyunca yere düşmüyor. Oraları çok görmek istiyorum. Vadilere girdik. Güzel kamp alanları var bu arada. Bakın dostlar, burada bir hayvan burayı kazımış. Domuz da mı abi? Domuz. Evet. Bölgede domuz var zaten. Tekeler var. Ayı var. Başak varmış ama Hüseyin abi başağı görmemiş. Evet. Abi sen şu anda bu film karakterlerinde define arayan adamlar var ya böyle şeyden gelen, yurt dışından gelen. Indiana Jones'un kamçımı çıkartacağım Aynen. orada. Tam öylesin abi şu anda. Yanlış anlaşılma olmasın. Define falan aramıyoruz. Bizim definemiz, altınımız bu gördük manzaralar. Yaşadığımız maceralar. Ama geçtiğimiz yerlerde bu şekilde bakın. Hoppala. Şöyle göstereyim size. 3-5 saniye sonra anca düşersiniz yere. Şu dağlara bakın ya günü. Hem orman hem dağlar. O kayaç yapısı. Sivri sivri mağaralar. Yaban hayatı. Şifalı bitkiler. Hüseyin abi. Yani hepsi. Bak sen var ya şuraya geleceksin yanıma.
köprü. Ha, buraya bağlantısı var. 3 tane penceresi var. Hüseyin abi burada hiç zor bir anda kaldığın oldu mu bu dağlarda? Evet, bir keresinde kayalıklardan indim aşağı doğru. Ondan sonra daha da fazla inilemeyeceğini anladım. Yukarıda çıkamadım. Orada oturdum, ağladım. Sonra gece yattığımda yatakta hoplamalar, tiklemeler. Tam uykuya dalma anında bir korku anı. Evet. Yani düşüyormuş hissi falan oluştu. Evet. Ama ben üzerine gittim. Her şeyin üzerine gittim. Şimdi öyle Şu hissiyatlar anda öyle yok. bir hissiyat yok. Bulunduğum konum da bu. Yani şu andaki konum zaten onu anlatıyordur yani. Şöyle rahatlık var yani. Relax. Evet. Bu arada bizim sohbete şöyle başladık. Şimdi ister istemez yükseklik insanı bir içine aşağı doğru çekiyor. Ayakta titreme yapıyor yeri geldiği zaman. Hüseyin abi dedik yani o bize de ilk başlarda oluyordu ama şimdi artık tamamen alıştık. Korkuyu yenmeyle Yani alakalı olan şey. korkularınızın üzerine gidin. Doğayla baş başa olun. Dağlara çıkın. Doğayı sevin. Hüseyin abi taç atacak. Hüseyin abi. Abi şöyle bir bakalım. Derinliğine bakalım be. Hazırız abi. Kim sayacak? Kronometreyi kim çalıştırıyor? Ve başladım. Beş saniye. Kenara, Devam ediyor. kenara vurdu. Yine aynı. Yok, dağcılık 23 federasyonu saniyeden falan fazla böyle tuttu bu hani. arada. Şöyle Daha böyle kurumsal kaya anlamda. sağa sola çarpıyor ve dökülmeye devam ediyor parçalanarak. Dinlemek gerekiyordu onu. Ama yani Hüseyin abinin dediğine göre 350 metre civarında. Daha önce hiç inen olmamış. Şuraya bakın arkadaşlar. Öyle bir yarık var ki aşağıda. Tabii ki ipsiz de çok inmemek lazım çünkü zemin böyle arkadaşlar. Bakın. Aşağısı uçsuz bucaksız gidiyor. Gerçekten müthiş bir coğrafya. Yüksek. İnsanı aşağı doğru çekiyor. Şuna bakın, gerçekten buraya giden nasıl gelsin bir daha yukarı. Kaldı orada. Bu tarzda birçok yer var. Sağlı sollu. Eller yavaş yavaş yıpranmaya başladı. Böyle bir yerde hatta şey bile düşündük. Yani bir ikili body olarak hareket edip birbirimize bağlanmak, değil mi? Kesinlikle. Daha tedbirli Daha olur, sağlıklı daha sağlıklı olur. Herhangi bir şeyde öteki en azından frenleyici olur veya da tutabilir. Arazi biraz kötüleşti. Abi. Bakın yani. Bazı kayalar sallanıyor. Yani üzerine başıp sakatlık çıkmasın diye. Yol üstünde tehlikeli kayaları Hüseyin abi indiriyor. Tehlikeli yerlerden geçiyoruz. Hatta bir kararsız kaldık çünkü şu anda çok doğaçlama gidiyoruz. Kendi rotamıza bağlanmaya çalışıyoruz. Bakalım olursa şu karşıdaki tepelere çıkacağız. Dağ keçilerin, tekelerin dışkıları burada. Burası Hatay'ı kabul edebilecek bir yer değil. Var sanki bir şey. Aha, kuş var. Sessiz. Şimdi olay ne? Abi kuş var içeride. Kuş mu var? Hı hı. O diyor. Şey o, ebabil kuşu. İçeride kuşlar vardı. Böyle bir mağara. Burada yine hayvanlar gezmiş. Öyle kal. Tatlı bir de rüzgar akımı var içeride. Yağmurda falan sığınmak için güzel bir yer. Kalınır da, zemin de yumuşak. Buradan da su damlıyor. Bazen yorgunluktan ve geçtiğimiz yerlerin tehlikesinden dolayı çok fazla çekime giremedim. Ama labirent gibi yerlerden geçiyoruz. Yani bu vadilerden geçtik. Ve rota yok, patika yok, hiçbir şey yok. Sadece öyle Hüseyin abinin direktiflerine uyarak, o da bu bölgeden ilk defa geçmiş, ilerliyoruz. Çok spesifik bir yer. Burayla alakalı çok fazla içerik de göremezsiniz. Ama
kanalda sizin için yayınlıyoruz. O yüzden beğeni ve yorumlarınız bize motive eder. Avcıların düştüğü tarzda bir çukur. Çünkü burada eskiden çok fazla kar yağıyor. Kışın insanlar buralardan geçiyorlar. Yani daha dümdüz oluyormuş çoğu yer. Ve buraya bastıklarında eriyen karla beraber aşağıya düşüyorlar. Bazısı bulunuyor, bazısı bulunamıyor. Özkan abi burası tam böyle hani bu Survivor, hayatta kalma Evet. becerilerinin geliştirilebileceği bir yer. Öyle bir parkur. Kesinlikle. Yani şöyle bir program belki ilerleyen zamanlarda yapabiliriz. Burada iki ritimler olabilir. Hedefler olabilir, rota bulma olabilir, hayatta kalmak için su bulmak olabilir, yemek bulmak olabilir, barınak. Bunları Yemek. evet yapabilecek Özellikle. bir konsept oluşturabiliriz. Bu da bize çok şey katar. Dağ keçileri hep buralardan gezmişler. Kokuları bile hala duruyor. Yani her an karşılaşabiliriz aslında. Evet Özkan abi, zorlu bir tırmanış yaptın. Bir zirve daha yaptık yemin ediyorum bugün. Aşağıdan dik bir geçiş var yine şu şekilde. Ve arkadaşlar şu anda köprünün üzerine duruyorlar. Bu gibi köprüler mevcut. Ve serbest tırmanış yapıyoruz. Evet. İp yok, magnezyum yok, hiçbir şey yok. Yani. Sadece parmaklarla. Şurada şöyle kocaman bir kapı olsaydı böyle suyun işaretler falan böyle. Arkadaşlar suyum o kadar azaldı ki. Bu kadar kaldı. Şimdi dedim ki abi buralarda su kaynağı herhalde biraz sıkıntılı. Evet, burada su kaynağını çok derin kar çukurlarından temin edebiliyoruz. Hı. Daha önce bizim başımıza geldi. Bu ileride bir yerde kamp yaptık. Suyumuz bitti akşamdan. Akşamüstü indik hava kararmadan. Oradan kar doldurduk geldik. Karı ısıttık. Ha. Su temini yaptık. Yemek yaptık. Çay yaptık. Ondan sonra yine bitti. Senin çocukluğun da burada geçti. Seni burada en çok hoşuna giden yer neresi? Benim burada en çok hoşuma giden bölge. Burası Giden Gelmez'in tam merkezi, Konya Antalya sınırında. Ortada bir yerde. Çok güzel lapyalar. Bu bölge ha? Evet. Kalbi diyebilir miyiz buraya? Kalbi diyebiliriz. Kalbi diyebiliriz. Çünkü çok ihtişamlı. Evet şöyle göstereyim size arkadaşlar. Tanrılar ülkesi gibi. Evet çok değişik bir coğrafi oluşum var abi. Peki abi sen kışın buralarda geçtin mi? Kışın nasıl oluyor? Kışın buralar? çok heves ettik. Bir kere geldik hediklerle. Profesyonel bir yürüyüş yaptık. He? Evet, tabii riskli atlattık bazı yerlerde. Çukurlara falan ayağımız kaçtı. Tamam. Kazasız belasız döndük. Buraya ola ki bir insan gelmek istese yani onlara ne söylemek istersin? Neye dikkat etmeleri gerekir? Rehbersiz burayı bilmeyen biriyle gelmemeler lazım. Evet. Rehberli ve burayı bilen biriyle gelmeleri lazım. Biz bugün onu bu arada yani arkadaşlar tecrübe ettik. Burada gerçekten zor bir atmosfer var. Yani bilmesen çok rahat bir şekilde kaybolabilirsin. Evet, kesinlikle kaybolurlar. Artı çevresini seven, doğayı seven, hayvanları seven birilerinin gelmesi lazım Evet, buraya. evet. Herkesin gelmemesi lazım. Evet. Öyle bir coğrafya. Bir de hani böyle zaten istese bile gelebileceği bir yer değil. Yani ben bugün size peyderpey görüntü vermeye çalıştım. Zorluğunu göstermeye çalıştım. Ellerimizin son hali böyle işte. Bakın. Parmak izlerimizin tamamı Evet, silindi. 2 evet. gün sonra kendine gelir. Aynen öyle. Bilmeden macera aramanın anlamı yok burada çünkü zor bir coğrafya. Çok zor bir coğrafya. Evet. Hüseyin abi ne buldun? Dardanel'deyiz. Benim çok değerli arkadaşlarım var. Dağcı arkadaşlarım. Buraya geldiklerinde bana dediler ki oraya su bıraktım. İhtiyacınız olursa alın. Vay be. Acıkırsanız ton balığı var dediler. Evet reklamlar. Ağacın bak ağacın burasına bıraktılar. Çaydanlık var Çaydanlık bak. Çay içinde su da var. Oo. Hazır. Ondan sonra ıslak mendili var. Ondan sonra çayı da var. Demleyelim mi abi? Ve bir anda böyle bir geçiş yaptık. Kamp alanına geldik. Abi ne efordu be. Etkinlik bitti. Ayaklarımızın altı yanıyor, tabanımız yanıyor. Suya gireceğiz abi. Hava buz gibi. Yanıyor, fokur fokur bayılıyorum ben. Koştuk. O kadar kilometre yapmışız. Bir de sona doğru Allah. koştuk. Oo. Be işte bu be. Anca bizi paklar. Yarasın. Hüseyin abi finali güzel yaptık. Abi teşekkürler. Neticesinde kazasız belasız gelebildik. Arkadaşlara da şöyle mikrofonu uzatmak istiyorum ama herkes o kadar yorgun ki. Zannetmiyorum ki bana bir şey söyleyecekler. Yapımda ve yayımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Videoların devamı geliyor. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Bakalım nerede olacağız bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.